Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Mehdi'nin ölümüyle geri kalan hayat nasıl şekillenecek? Cengiz Baba, Mehdi'nin ölümünden sonra kimlerle uğraşmayı planlıyor? Barış ve Zeynep evlenebilecek mi? Sultan, Ali Rıza'nın evlilik teklifinden herkese bahsedecek mi? Hepsinin cevabı ve daha fazlası işte bu videoda. Videoya geçmeden önce Zeynep'in mutlu olmasını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ki sayımızı hep birlikte görelim. Dizimizin sevilen karakteri Mehdi'nin ölümü herkeste bir şok etkisi yarattı. Bu ölümden sonra en çok etkilenen Zeynep ve Cemile olacak. Cemile'nin Müjgan'ı kaybetmesinin ardından bir de Mehdi'yi kaybetmesi sonucu toparlanması oldukça zor olacak. Bu konuda bütün iş yine Nuh'a düşecek. Mehdi'nin kaybından ne kadar kendisi de etkilense de Cemile'yi yeniden hayata döndürebilmek için ayakta durmalı ve güçlü kalmalı. Diğer yandan Zeynep, Mehdi'nin onu kurtarmaya çalışırken vurulmasından dolayı çok etkilenecek. Zeynep'i de bu suçluluk duygusundan kurtulmaya çalışan kişi Barış olacak. Zeynep bu durumun etkisinden kurtulmaya çalışırken Barış onun her zaman yanında olacak ve yardımcısı olacak. Cengiz Baba ise Zeynep ve ailesinin peşini bırakmamakta kararlı olursa karşısında Ali Rıza'nın arkadaşı dostu Sadi'yi bulacak. Sadi Ali Rıza'ya olan minnet borcundan dolayı ne isterse yapmaya hazır bir şekilde bekliyor. Barış ise Zeynep ile olan evlilik kararlarını hemen gerçekleştirmek istemeyecek. Zeynep'in kötü olaylardan uzak olmasını ve artık üzülmesini engel olmayı isteyecek. Bu evlilik çok yakın zamanda gerçekleşebilir. Hatta çifte düğün bile seyredebiliriz. Çünkü Sultan artık çevresindekilerin baskısına dayanamayacak ve her şeyi anlatacak. Ve daha sonrasında bir an önce Ali Rıza ile evlenmeyi isteyecek. Ali Rıza da sultanın bu kararını herkes destekleyecek ve onların adına oldukça mutlu olacaklar. Bir önceki videoda Mehdi'nin diziden kötü bir sonla ayrılacağından bahsetmiştim. Barış'la evlilik yolunda olan Zeynep bu hain saldırının etkisinden kurtulamayıp suçluluk duygusuyla büyük bir depresyon hissedecektir. Mehdi'nin ölümünden sonra senaryodaki rolü azalan da Benal yakında dizimizden ayrılacak. Ali Rıza'nın isteği üzerine gelen Sadi bir süre daha dizimizde konuk oyuncu olarak devam edecek. Bu süreçte sevdiklerini ve sağlam karakterini oldukça bize iyi gösteren Sadi'yi izleyeceğiz. Bir sonraki bölümde Mehdi için herkesin bir araya geldiği dram dolu bir bölüm bizleri bekliyor olacak. Zeynep Mehdi öldüğü için büyük bir vicdan azabıyla karşı karşıya kalacak. Çünkü Zeynep Mehdi'nin ölümünden dolayı kendisini suçlu hissedecek. Yani Zeynep'in kendisine karşı olan suçluluk duygusu yeniden baş gösterecek. Bunun sonucunda da Zeynep'in psikolojisi oldukça bozulacak. Herkes Zeynep'e desteklerde bulunsa da Zeynep bir süreliğine kendisine gelemeyecek. Zeynep'in psikolojisinde bozulmalar yaşandığı için Barış onunla evlenmeyi erteleyecek. Barış bu durumun böyle devam etmeyeceğini anladığında da yeni bir karar alacak. Barış Zeynep'i hastaneye götürmek isteyecek. Zeynep psikolojik tedavilere başlayınca geçmişindeki izler de belli olmaya başlayacak. Tam da o sırada Zeynep'te yaşanan suçluluk duygusunun sebebi anlaşılmış olacak. Aslında Zeynep'in sorunu küçük yaştayken ailesinden ayrı kalmak zorunda olmasıdır. Sakine, Zeynep'in güzel bir hayat yaşayabilmesi için onu Nermin Hanım'a vermek zorunda kalmıştır. Sakine, Zeynep'in güzel bir hayat yaşaması için onu terk etmek zorunda kalmıştır. Zeynep de eski hayatından kurtulmuş olsa da doğduğu ev onun peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Çünkü Sakine o sıralarda Nermin Hanım'ın evine hizmetçiliğe gitmekteydi. Zeynep ise
Sakine'nin kendisine hizmetçi olmasından oldukça rahatsız olmuştur. Çünkü her seferinde Sakine'nin Zeynep'e olan bakışları onu derinden sarsmıştır. Tam da o sırada Zeynep'te suçluluk duygusu oluşmuştur. Zeynep annesinin fakirliğinden kendisini sorumlu görmüştür. Bu yüzden Zeynep'in bu acı kaderi onun peşine bırakmamıştır. Önümüzdeki bölümde Zeynep'te bitmek tükenmeyen yaralar açılacak. Barış ise Zeynep'in durumundan dolayı çok üzülecek. Büyük ihtimal ile Barış Zeynep'le evlenecek. Zeynep Barış'ın yardımlarını gördükçe kendisinde iyileşmeler hissedecek. Barış da Mehdi'nin aradan çekilmesiyle Zeynep'e daha çok bağlanacak. Bunun sonucunda da Zeynep ve Barış'ı çok mutlu günler bekliyor. Ama bir ihtimal daha var. Zeynep'in psikolojisinin bozulması sonucunda Barış onu terk edebilir. Barış, Zeynep'in sorunlarını kaldıramaz hale gelecek. Bunun üzerine Barış, Zeynep'ten ayrılma kararını alacak. Peki sizce Zeynep ve Barış'ı hangi zorluklar bekliyor? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümlerde Barış'ın aklına Özlem'in söylemiş olduğu sözler gelecek. Barış, Özlem'in kendisine söylediği sözleri hatırladıkça Zeynep'e olan şüphesi de artmaya başlayacak. Çünkü Özlem en sonki konuşmasında Barış'a ileride çok pişman olacağını söylemişti. Barış da bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alabilir. Zeynep Barış'tan ayrılmak istediğini öğrendiğinde buna ne olduğunu inanamayacak. Ardından Zeynep Barış'ın neden kendisinden ayrılmak istediğini soracak. Barış, Zeynep'ten gerçekleri saklayacak tabii ki ve onu sevmediğini söyleyecek. Zeynep de bu sözler üzerine ne yapacağını bilemeyecek. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir üzüntüye sebebiyet verecek. Hatta Zeynep'in psikolojisi gün geçtikçe daha da bozulacak. Eğer Zeynep'e yardımcı olan birileri olmazsa Zeynep kendisine zarar verebilir. Zeynep yaşadıklarından dolayı bu üzüntüden kurtulmak isteyecek. Ama Zeynep bu intihar girişimine rağmen ölmeyecek. Çünkü Zeynep başrol oyuncusu. Hayatına kaldığı yerden devam etmeli. Barış ise Zeynep'ten ayrılarak kendi sonunu getirmiş olacak. Tabii ki bu anlattıklarım sonraki bölümlerde yaşanacak. Önümüzdeki bölümde Barış ve Zeynep düğün hazırlıklarına kaldıkları yerden devam edecek. Bu konuda da Nermin Hanım ve tüm aile onlara büyük desteklerde bulunacak. Barış ablasını dinlemeyerek büyük bir hata yapmış olabilir. Önümüzdeki bölümlerde bu olanları seyredeceğiz. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna geldik. Bunun gibi videoların devam etmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.